Sizce kadınlar savaşır mı? Buna verilen cevap genellikle hayır olur ya da geri planda erkeklere yardım ettikleri konuşulur. Doğrudan cephede olduklarına pek rastlanmaz. Ama Kolombiya'da tüm ezberleri bozan bir kadın savaşçı grubu var. Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri Halk Ordusu'nun yani FARC'ın kadın savaşçıları örgütün 1/3'ünü oluşturuyor. Tıpkı tarihte Anadolu topraklarında yaşamış ve savaşmış Amazon kadınları gibi. Peki FARC ne zaman, neden, kimler tarafından, hangi amaç ve nedenle kuruldu? 60 yılda neler yaşandı? İki kadın savaşçının deneyimleri nasıl? Videoya geçmeden önce içeriklerimizi takip edebilmek için kanalımıza abone olabilir, beğen tuşuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Takvimler 1964'ü gösterirken Bogota'da büyük toprak sahiplerinin baskısına son vermek ve feodaliteyi yıkmak isteyen bir köylü ordusu isyan başlattı. Örgütün nihai hedefi ise sosyalizmdi. Bir dönem militan sayısı 18 bine kadar çıkan örgüt, 45 milyon nüfuslu ülkenin %40'a yakın bir kısmında denetim kurdu. Kolombiya'da FARC örgütü dolayısıyla 300 binden fazla cana mal olan 6 milyona yakın kişiyle yerlerinden eden çatışmalar hala devam ediyor. Peki FARC'ı 1960'larda ortaya çıkaran hangi koşullardı? Aslında bu koşullar Latin Amerika'nın diğer ülkelerinden çok farklı değil. Bu tarihsel arka plan ise 1800'lerin başına son verilen İspanya sömürgesi ardından yaşanan iç savaşlar ve bütün bu süreçlerin öncüsü toprak sahiplerinin egemenliğine karşı 1960'lardan itibaren baş gösteren muhalefetti. Toprak sahipleri ve onların Muhafazakar Partisi karşısında köylülerin desteğini alarak iktidara yürüyen Liberal Parti'nin lideri Jorge Eliezer Gaitan 1948'de öldürüldü. Halkçı bir söylemi olan ve Gabriel García Márquez'in romanlarından da bileceğiniz ünlü United Fruit Company'ye karşı işçilerin hakkını savunan Gaitan'ın öldürülmesi ülkede infial oluşturdu. La Violencia yani şiddet dönemi olarak anılan iç savaş 1958'e kadar devam etti. 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Toprak sahiplerinin emrindeki paramiliterler köylülerin topraklarına el koydu, canlarını aldı. Bu kanlı süreç ülkedeki muhalefeti radikalleştirdi. Topraksız ve yoksul köylüler 1930'da kurulan Komünist Partisi'ne yöneldi. Silahlı isyanlarda bulundular, gerilla birlikleri kurdular ve kurtarılmış bölgeler oluşturdular. Köylüler 1950'li yıllarda Kolombiya'nın yerleşim olmayan bölgelerine göç ederek buralardaki boş araziler üzerinde bağımsız koloniler kurdu. Küba devriminin de ilhamıyla hareket eden köylülerin kurdukları bu yaşam alanlarına Marco Italia Cumhuriyeti deniyordu. İç savaşın tarafları muhafazakar ve liberaller tehlike gördükleri bu siyasi gidişat karşısında aralarındaki savaşa son verip 1957'de ulusal ittifak yaptılar. 1974'e kadar sürecek sırayla hükümet olacakları bir siyasi düzen kurdular. FARC'ın 2008'de ölen lideri örgütteki adıyla Manuel Marulanda Vélez de ailesinden insanlarla birlikte o yıllarda gerillaya katılan yoksul bir köylüydü. Hükümetin köylülerin komünal bölgelerini ortadan kaldırmak için ABD yönlendirmesi ve desteğiyle başlattığı 1964 Mayıs'ındaki saldırı FARC'ın kuruluşuyla sonuçlandı. FARC, Tolima yönetim bölgesine bağlı Marco Italia kasabasında kuruldu. Hastaneler kurarak yoksul halka sağlık ve eğitim hizmetine girişen örgüt, Kolombiya ordusunun köylü komünlerini yok eden saldırıları üzerine ülkenin güneyine çekilerek buralarda faaliyetini sürdürdü. 1985'te Yurtseverler Birliği kuruldu. O dönemde de Kolombiya hükümeti FARC'a silah bırakması çağrısında bulunuyordu. Örgüt ile devlet arasında gizli görüşmeler ilk olarak o dönemde yaşandı. Ancak FARC'ın legalleşme girişimleri ve devletle gizli olarak kurulan temaslar ilk seçimler yaklaştığı sırada Yurtseverler Birliği'ne karşı girişilen kitlesel katliamlar ve suikastlerle son buldu. Devlet destekli paramiliter güçler yeni partinin adaylarını ve binlerce üyesini katletti. Öldürülenler arasında Yurtseverler Birliği'nin 2 devlet başkanı adayı da vardı. FARC'a ya da komünistlere yakın diye 9 milletvekili, 70 belediye meclisi üyesi ve 11 belediye başkanı çeteler tarafından öldürüldü. Yurtseverler Birliği'nin dağıtıldığı bu dönemde 4 milyon insan da yaşadıkları köylerinden edildi. FARC da parlamenter siyasal arayışlarına son vererek dağlara çekildi. Sonrasında ise ülkenin hakim sınıflarının, uyuşturucu baronlarının ve uluslararası tekellerin desteklediği paramiliter faşist güçler giderek bir suç makinesine dönüştü. Yani çeteler devlet ve FARC'ın yanında üçüncü bir silahlı güç haline geldi. Bu arada FARC'ın da 1990'lardan itibaren Ant Dağları'ndaki kamplarda bulunan laboratuvarlarda kokain üretimi yaptığı hep gündemde oldu. Ancak örgüt bunu her zaman reddetti ve uyuşturucu kaçakçısı değiliz şeklinde açıklamalar yaptı. FARC'ın uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddialarına karşı soldaki açıklama ise bunun ABD'nin propagandası olduğu.
Askeri hedeflere saldırı düzenleyen, kontrol ettiği alanda ordu birlikleriyle silahlı çatışmalara giren örgüt çok sayıda askeri de rehin olarak elinde tutuyordu. 2000'lerde örgüt ile devlet arasında barış arayışları yeniden başladı. Ancak tarafların 1999'u 2002 arasındaki barış görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı. 2002'de devlet başkanı koltuğuna oturan Álvaro Uribe, FARC'a karşı sert bir imha politikası izledi. Önce FARC ve devlet arasında 2005'te de bir ateşkes ilan edilmişti. Devlet FARC'a faşist çetelerin dağıtılacağı vaadinde de bulunmuştu. Hatta bu amaçla aynı yıl Adalet ve Barış Projesi de başlatıldı. Ancak bu süreç devletin FARC ile değil binlerce siyasetçi, sendikacı, gazeteci, işçi ve köylünün katili olan faşist çetelerle anlaştığı bir dönem oldu. 2011'e kadar paramiliter çetelerin 53 bin üyesinden sadece 4 bin kadarı mahkemeye çıkarıldı. Ancak Başkan Uribe 2008'de FARC'a karşı teyakkuza geçti. O dönem ülkede FARC'a ya da komünistlere yakın diye toplam 173.183 kişi öldürüldü. On binlerce yerleşim biriminde insanlar zorunlu göçe tabi tutuldu. 43 gazeteci öldürüldü, 30 gazeteci ise hala kayıp. FARC da bu dönemde ağır darbe aldı ve 3 lideri öldürüldü. Bir yandan ülkede bu vahşet tablosunu oluşturduğu Kolombiya'da çetelerle ilgili yapılan meclis araştırmaları da ilginç bir tabloyu ortaya koydu. Parlamentodaki vekillerin 1/3'ünün çetelerle ilişkisi ortaya çıktı. Üstelik bu milletvekillerinin tamamı devlet başkanı Uribe Valles'in partisindendi. Ayrıca Uribe'nin ülkenin bir dönemine damga vuran ünlü uyuşturucu baronu kuzeni Mario Uribe Escobar ile sırları da bu dönemde ortaya çıktı. Uribe ülkedeki bütün faşist çete reislerini ABD'ye teslim etti. Kolombiya'da örgütlü terörden ve cinayetten yargılanacak olan çete reisleri ABD'de kara para aklama, uyuşturucu ticareti gibi suçlardan yargılandı ve birçoğu da beraat ederek daha sonra ülkeye döndü. 2012 Nisan'da FARC ateşkes ilan ederek rehin tuttuğu askerleri serbest bıraktı. Devlet ile savaşçılar arasında yarım asırdır süren savaşı sonlandırmak üzere daha önceleri 3 kez resmi, sayısız kez de gayri resmi olarak yapılan müzakereler Ekim 2012'de Norveç'in başkenti Oslo'da yeniden başladı. Oslo'daki görüşmelerin ardından Küba'da 4 yıldır süren müzakerelerin ardından Ağustos'ta nihai anlaşmaya varıldı. Yüz binlerce insanın öldüğü 60 yıllık savaşa son veren anlaşma parlamentoda onaylandı. Hatta ABD barış anlaşmasının ardından FARC'ı terör örgütleri listesinden çıkardı. Bir zamanlar çatışma sahası olarak kullanılan yerler turizm amaçlı baraka evleri, iş yerleri, kütüphane, sentetik spor sahası ve geniş tarım arazileriyle kazanç kapısına dönüştü. Yapılan bu barış anlaşmasına rağmen örgütle ters düşen bazı eski komutanlar ve FARC üyeleri silahlı eylemlerine hala devam ediyor. Kısacası gerçek bir barış halen daha sağlanamadı. FARC örgütü üyelerinin büyük çoğunluğu sosyal ve ekonomik problemlere sahip olan kırsal kesimlerde yaşayan eğitim seviyesi düşük çiftçilerden oluşuyor. Halkın örgüte katılma nedenleri genellikle dünya görüşüyle açıklanıyor. Örgütün gücü, örgütten beklenen para, makam gibi beklentiler ve örgütün gençlerin ruhuna çekici gelmesi diğer sebepler arasında. Örgütün propaganda faaliyetleri için izlediği yöntemlerin başında kitle iletişim araçları var. Bunların başını ise Direnişin Sesi isimli radyo ve Direniş isimli gazete çekiyor. Aynı zamanda örgüt çeşitli konferans ve mitinglerle de propaganda faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Uluslararası camiada ise farklı dillerde internet siteleri kullanılıyor. Örgüt bu faaliyetler için yıllık 200.000 dolar ile 500.000 dolar arasında bir miktar harcıyor. Örgütün finansının ana kaynakları legal ve illegal faaliyetlerden alınan haraçlar, adam kaçırma faaliyetleri, uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirler. Haraçlar genelde yerel halktan ve uyuşturucu tacirlerinden temin ediliyor. Çiftçilerden devrim vergisi adı altında haraç toplanıyor. Uyuşturucu tacirlerinden grameji adı altında yasa dışı vergi toplanıyor. Maddi durumu iyi olan kişiler kaçırılıp onlardan fidye alınıyor. Uyuşturucu ticareti ise en önemli pasta payı. Çünkü örgüt dünya kokain miktarının %50'sini karşılıyor. Örgütün öne çıkan kısımlarından biri de kadın mensuplarının bulunması. Kadınlar yaklaşık %30'luk bir dilim oluşturuyor. Dolayısıyla örgüt içerisinde çocuk militanların da bir hayli fazla olduğu düşünülüyor. Özellikle bu konu insan hakları ile ilgili çalışma yapan organizasyonların dikkatini FARC üzerinde topluyor. Bunların yanı sıra ormanda yaşayan savaşçı kadın ve erkeklerin yaşam şartları genel anlamda kötü. Eşit şartlarda yaşayan savaşçılar derelerde yıkanıyor, çamaşırlarını da burada yıkıyorlar. Erkek savaşçılarla kadın savaşçılar arasında duygusal ilişkiler de olabiliyor. Kadınların bir kısmı anne olmayı tercih edebiliyor veya istenmeyen gebelikler sonlandırılıyor.
Savaşçı bir kadın bu ikisi arasında kalmanın çok zor olduğunu ifade ediyor. Peki farklı tüm bu dinamikleri derinden sarsan ve örgütün 1/3'ünü oluşturan kadın savaşçıların rolü ne? İki savaşçı kadının öyküsü savaş ortamında bir kadının nasıl yaşadığını gözler önüne serecek. Kadın savaşçılardan ilki Tanya Neimeyer. İngilizce öğretmek için 1990'larda Kolombiya'ya gidiyor ve farka dahil oluyor. Orta sınıf bir Hollandalı kadın. Üniversite mezunu, İspanyolcayı ve İngilizceyi pürüzsüz konuşan bu kadın batılı kaynaklara röportaj veriyor. 1998'de Kolombiya'ya ilk gittiğinde ne savaş ne de gerillalarla ilgili bir şey biliyormuş. Gerillaların askeri bakımdan en üst seviyelerde olduğu dönemmiş. Yerel televizyonu izleyerek İspanyolca öğrenmeye çalışırken duymuş sorunu. Sorularına yanıt ararken kendisi gibi öğretmen olan bir fark militanı onu radikalize etmiş. Onu gecekondu mahallelerinde dolaştıran öğretmen, büyük eşitsizliklerin yaşandığı bir ülkede sosyal adalet için mücadeleden söz etmiş. Yoksulluğu görünce çok etkilendim ve etrafımdaki her şeyi, kapitalist sistemi sorgulamaya başladım diyor. Bu insanların toplumu nasıl değiştireceğini görmek için 4 yıl sonra Kolombiya'ya yeniden gitmiş. Bu kez aktif olarak onlara katılmaya karar vermiş. O ara ABD ile Avrupa Birliği farkı terörist ilan ediyorlar. Kolombiya'da hakkında açılmış davalar olduğu gibi ABD'de de onun için 5 yıl rehin tutulan 3 ABD vatandaşının kaçırılmasındaki rolünden dolayı 60 yıl hapis cezası isteniyor. Şiddet olaylarına katılımı ile ilgili sorulara silahlı bir harekete mensubum cevabı veriyor. Neimeyer, siyasi temsilin fark için çok önemli olduğunu, barış görüşmelerinde varılacak bir anlaşmanın güvence altına alınmasına da büyük önem verdiklerini söylüyor. Kolombiya'daki bu uzun süreli savaşta on binlerce kişi öldü, milyonlarcası da göç etti. Neimeyer bundaki payından rahatsızlık duymuyor. 48 yıldan fazladır süren savaşta kurbanlar olur. Şimdi barıştan söz etmemizin nedeni de budur diyor. Militanların ormandan çıkmasının yolu barış görüşmelerinden geçiyor. Neimeyer anlaşmaya varılması durumunda siyasi hareket olarak yolumuza devam ederiz diyor. Bir başka kadın savaşçı Erika Montero 1978'de Turbay Ayala hükümetinin olağanüstü hal ilan etmesi üzerine soruşturmalardan kaçarak örgüte katılmış. Yanında ve aklında sadece Uraba ormanları hayali ve sırt çantası varmış. Erika bugün deneyimli bir savaşçı ve örgütün Toplumsal Cinsiyet Komitesi ile Teknik Alt Komitesi'nin çatışmanın sonlandırılması başlığında konuşma yapan bir üye. Montero da örgüte giriş sürecini komünist olmasıyla ilişkilendiriyor. Baskı sürecinin işçi sendikalarını, gençliği, çiftçi liderlerini ve halk örgütlenmelerini yoğun biçimde etkilemesi sonucunda farka katılmaya karar verdiğini söylüyor. Kadınların dağlara ve arazi yönetimine çok iyi uyum sağladığını, herhangi bir teknik ekipman olmadan hareket edebildiğini, keşiflerde çok iyi olduklarını anlatıyor. Montero kampların rutinine dahil oluyor. Bu rutinler çalışma, yemek yapımı, askeri talim, yiyecek nakli, görev nöbeti ve savaşmak. İlk zamanlar kadınların bir kısmı hastalıktan ötürü çocuk sahibi oldukları ve uyum sağlayamadıkları için şehre yerleşiyor. Bundan dolayı kadınlara karşı bir dönem güvensizlik sürmüş. Bütün bunlara rağmen kadınlar savaşmışlar. Erkeklerin kadın savaşçılara karşı tutumu ise genelde olumlu olmuş. Bazıları kadın savaşçıları geri tutmaya çalışmalarına rağmen her zaman saygılı davranmışlar. Son zamanlarda ise durum tersine dönüyor. Bir birliğe kadın atanmadığında birlik komutanları neden kadın olmadığını soruyorlar. Erika Montero aynı zamanda 36 yıldır evli bir kadın. Savaşçı bir aile olduklarını, bir kızının ve bir torunun olduğunu söylüyor. Kadın savaşçılar dediğimize göre biraz tarihi bir yolculuğa da çıkabiliriz. Kimlerden bahsediyoruz? Tabii ki Amazon kadınlarından. Onlar hakkındaki bilgilerimizin çoğu antik Yunan düşünürlerinin anlatılarına dayanıyor. Amazon kadınlarının bugünkü Karadeniz bölgesinde yaşadıkları ve soylarının İskitlere dayandığı kabul ediliyor. İskitlerin birçok tarihçi tarafından Türk olarak kabul edildiği düşünüldüğünde Amazon kadınları akrabamız olabilir. Ateşkes ve barış denemeleri Kolombiya için pek umut vaat edici olamadı. Bundan sonra süreçler nasıl ilerleyecek merak konusu. Kadınların çatışmacı rolü ise hem Kolombiya'da hem diğer bölgelerde askeri anlamda artacak gibi duruyor. Özellikle uyuşturucu ticaretinin başlıca finansman olması ve uyuşturucunun ticaret hacminin büyüklüğü bu tarz çatışmaları destekleyecek gibi görünüyor. Sizce kadınlar savaşır mı? Buna verilen cevap genellikle hayır olur ya da geri planda erkeklere yardım ettikleri konuşulur. Doğrudan cephede olduklarına pek rastlanmaz. Ama Kolombiya'da tüm ezberleri bozan bir kadın savaşçı grubu var.